Tilki ile Karga masalı. Karganın biri ağzında kocaman bir etle bir ağacın dalına konmuş. Oradan geçen bir tilki de kargayı o şekilde görünce kendi kendine düşünüp o eti kargadan nasıl alabilirim acaba demiş. Yavaşça karganın konduğu dalın altına gitmiş ve son derece kibar bir sesle "Günaydın karga kardeş. Bugün çok güzel görünüyorsun. Kanatların da çok parlak," demiş. Karga söylenenlere aldırış etmeyince tilki konuşmaya devam etmiş. "Göğüsleriniz bir kartalınki gibi. Hele tırnaklarınız, affedersiniz, pençeleriniz diyecektim. Pençeleriniz de çelik gibi sağlam görünüyor," demiş. Tilkinin sözleri karganın çok hoşuna gitmiş. Ama yine ses çıkarmamış. Sadece göğsüne ve tırnaklarına bakmış. Tilki pes etmemiş. "Ah ah, bir de sesiniz güzel olsaydı kuşların kralı olurdunuz," demiş. Tilki böyle deyince karga birden toparlanıvermiş. "Sesimin neyi varmış ki? Bu tilki benim şarkılarımı işitmemiş galiba. Şuna güzel bir şarkı söyleyeyim de görsün güzel miymiş, kötü mü benim sesim," demiş. Kuyruğunu sallayıp kanatlarını da bir kartal gibi açmış ve gaklamaya başlamış bizim karga. Ağzını açıp kendince şarkı söylemeye başlamış ama et de ağzını açar açmaz ağzından düşmüş. Kurnaz tilki eti daha yere düşmeden havada hop diye kapıvermiş ve afiyetle yemiş. Karga ne olduğunu anlayamamış. Tilki kendisine aptal aptal bakan kargaya dönüp şöyle demiş. "Ey karga, doğrusu güzelliğine de sesine de diyecek yok. Ama kuşların kralı olman için biraz aklın eksik." Tilki kurnazlığını yapmış, karganın ağzındaki eti kapıp karnını bir güzel doyurmuş. Siz olun, masalımızdaki karganın düştüğü hataya düşmeyin. Başkalarının dolduruşuna gelip de bir iş yapmaya kalkışmayın. Sonra karga gibi elinizdeki yiyecekten olursunuz. Masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri dolduruşa gelmeyenlere, biri de masalı anlatana. Fareli Köyün Kavalcısı masalı. Çok eski zamanlarda uzak ülkelerden birinde küçük bir köyde insanlar mutlu mesut yaşarlarmış. Günlerden bir gün köyün bütün evlerine fareler dadanmış. Yüzlerce fare köyün evlerinde, sokaklarında dolaşıyormuş. Hatta insanların yataklarına bile çıkıyorlarmış. Ne bulurlarsa yiyorlarmış. Köyde yaşayan insanlar ne yapacaklarını şaşırmışlar. Köy muhtarından bu işe bir çare bulmasını istemişler ama nafile. Çünkü muhtarın elinden bir şey gelmiyormuş. Zamanla bu köyün adı Fareli Köy diye çıkmış. Artık civarda yaşayan insanlar o köye Fareli Köy diyorlarmış. Ve bu Fareli Köy'e bir gün bir çalgıcı gelmiş. Muhtara, "Eğer bana bir kese altın verirseniz köyü farelerden temizlerim," demiş. Bütün köy halkı bu habere çok sevinmişler. Aralarında hemen çalgıcının istediği bir kese altını toplayıp muhtara teslim etmişler. Halkın tek isteği bu farelerden bir an evvel kurtulmakmış. Çalgıcı isteğinin kabul edildiğini öğrenince başlamış kavalını çalmaya. Kavaldan öyle tatlı, öyle güzel sesler çıkıyormuş ki
fareler saklandıkları yerlerden akın akın çıkarak bizim çalgıcının yanına geliyorlarmış. Kısa bir sürede kaval çalan adamın etrafı yüzlerce fareyle dolmuş. Köydeki bütün fareler çalgıcının etrafına toplandığı sırada çalgıcı yürümeye başlamış. Ve köyün yakınındaki dereye doğru yürümüşler. Çalgıcı önde kavalını üflüyor, fareler de peşinden tıpış tıpış yürüyorlarmış. Çalgıcı dere kenarına gelince suyun içine yürümüş, fareler de peşi sıra suya girmişler. Derede o kadar çok su varmış ki çalgıcı karşı kıyıya geçene kadar fareler suya kapılıp birer birer gitmişler. Farelerin her biri derenin sürüklemesiyle ormanın çok uzak yerlerine, asıl yaşayacakları yuvalara doğru gitmişler. Ve bizim kaval çalan adam hemen köye dönmüş. Köye dönerken de çok sevinçliymiş. Çünkü yaptığı işten dolayı ödülünü, yani bir kese altınını alacakmış. Bir kese altınımı alırım, bu altınlarla şehre gider işimi kurarım. Ben de zengin insanlar arasına katılır ve rahat bir hayat yaşarım diye düşünmüş. Bu düşüncelerle de muhtarın yanına varmış. Muhtardan ödülünü istemiş. Ama bizim muhtar maalesef ona demiş ki, nasıl olsa farelerden kurtulduk. Bir kese altını vermesem ne olur diye düşünüp çalgıcıya çeşitli bahaneler gösterip bir kese altını vermemiş. Ve bizim çalgıcı kandırıldığını anlayınca ben size bir oyun oynayayım da görün demiş. Başlamış kavalını çalmaya. Kavalın sesini duyan bütün çocuklar çalgıcının yanına koşmuşlar. Çalgıcı da hem kavalını üflüyor hem de yürüyormuş. Çocuklar da peşi sıra geliyorlarmış. Bu durumu gören köydeki anne babalar kara kara düşünmeye başlamışlar. Ve muhtara gidip ne yapacağız, ne edeceğiz, sen çalgının hakkı olan bir kese altını vermeliydin. Bak şimdi çocuklarımızı aldı götürdü demişler. Kavalcı kızgın kızgın peşinde çocuklarla birlikte ormana doğru yürümüşler. Ormanda bir ağacın altında dinlenirken aklına tekrar köye dönüp muhtarla konuşmak gelmiş. Bizim çalgıcı adam çocukları ağacın altında bırakıp köye doğru yola çıkmış. Ve o sıra kavalını orada unutmuş. Çocuklardan birisi bunu fark edince kavalı çalmaya başlamış ve çalgıcının etkisinden çocukların hepsi bir bir kurtulmuşlar. Böyle olunca da köyün yolunu bilen bir çocuk bütün çocukları toplayıp birlikte köye dönmüşler. Anneleri babaları da bu duruma çok sevinmişler. Eğlenceler, şenlikler düzenlemişler. Tabii bu sırada da köylüler muhtarı azarlamışlar. Bir daha böyle bir olay yaşanmamasını istemişler. Ayrıca da çalgıcının hakkını muhtara verdirmişler. Hakkını alan çalgıcı da hayallerini gerçekleştirmek için köyden ayrılıp gitmiş. Masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri hak edenin hakkını verenlere, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.